Düşünmek sana, yapmak Manus'a. Sen sadece izle. Manus. Yapay zeka ile sadece sohbet ettiğiniz günler geride kaldı. Karşınızda kısa sürede 100 milyon dolar gelir değerlemesine ulaşıp Meta tarafından milyarlarca dolara satın alınan otonom ajan Manus AI. O size ne yapacağını söylemiyor. Sizin için sanal bilgisayar açıp bizzat kendi yapıyor. ChatGPT veya Gemini gibi araçlar size sadece metin verir. Manus ise bir orkestra şefidir. Arka planda en iyi yazılım ve görsel modellerini kullanır, siz sadece izlersiniz. O kendi başına tarayıcıyı açar, kapatır, grafik sitelere gider, dosyaları oluşturur, size bitmiş bir ürün teslim eder. Manus AI'nin en ilgimi çeken, sevdiğim özellikleri kişiselleştirilmiş slide üretimi, derinlemesine araştırma ve otonom bir ajan olmasının tek başına bir otonom aracı olması hoşuma giden özellikleri. Kişiselleştirilmiş slide üretimi Manus'un en büyük farklarından bir tanesidir. Kendi kurumsal veya akademik şablonunuzu yüklüyorsunuz. O size sizin şablonunuz üzerinden görselleri, metinleri hazırlıyor, size iletiyor. Ve yine en büyük farkı indirdiğiniz dosyayı düzenlemeye sahip oluyorsunuz. Örneğin Notepad+'de bir slide oluşturduğunuzda size tek bir görsel verir, düzenleme şansına sahip değilsinizdir. Bu öne çıkan özelliklerden bir tanesidir Manus AI'nin. Öncelikle menüleri biraz tanıyalım. İlk başta solda bizim komuta merkezimizdir. Yeni görev ile iş başlatır. Ajan menüsüyle ilgili yapay zeka karakterlerinizi, spesifik oluşturduğunuz yapay zeka karakterlerinizi yönetirsiniz. Eklentiler ile dış servisleri, API'leri bağlar, planlanmış ile ileri tarihli rutin görevler kurarsınız. Kütüphane ve projeler sekmesinde ise tüm dosyalarınızı, geçmişinizi, geçmiş işlerinizi klasör mantığıyla saklar. Bulut bilgisayarlar ve yerel klasörde ekrandaki bilgisayar simgesine tıkladıktan sonra Manus'un izole bulut bilgisayarını temsil eder. Ama asıl sihir yerel klasör özelliğinde. Sisteme bilgisayarınızdaki fiziksel bir klasöre bağladığınızda Manus ürettiği kodları, Excel tabloları veya indirdiği verileri doğrudan sizin bilgisayarınıza kaydeder. Dosyalar sürekli indir, yükle yapma zahmeti böylece biter. Web sitesi ve masaüstü uygulama kısmında siz fikrinizi söylersiniz. HTML, CSS veya Python kullanarak sıfırdan çalışan web siteleri ile Excel tabanlı masaüstü programlarını kodlar. Örneğin bir ders planına ihtiyacınız oldu veya çocukların etkinlik planlamak istiyorsunuz. Haftalık planları düzenliyorsunuz. Bununla ilgili bu alanı kullanabilirsiniz. Diğer elde çalışan bir tane HTML dosyası oluşturabilirsiniz. Kullanıcı arayüzleri, yani UI tasarımları dediğimiz alanları buradan tasarlayabilirsiniz. Uygulama gelişti. Sadece masa üstünde değil, mobil ve web tabanlı uygulamaların mantıksal altyapılarını burada kurabilirsiniz. Görevleri planlama ile karmaşık görevleri yönetebilir. Parçalar playbook ile de sık tekrarladığınız karmaşık görev dizilerini şablon olarak kaydedip tek tıkla otomatikleştirebilirsiniz. Elektronik tablo görselleştirilmesinde burada eldeki verilerin sınıflandırarak Excel tablolarını üretir ve karmaşık istatistiklerin okumasını kolay hale getirir. Pasta grafikleri akış şemalarına dönüştürür. Bu alan bence önemli. Yine kullanabileceğiniz alanlardan bir tanesi. Birçoğumuz Excel kullanıyoruz. Hem okulda hem iş yerinde hem kurumsal yerlerde kullanılabilir görselleştirme konusunda. Ses sohbet modu metni sese dönüştürür. Eğer otonom hareket etmesini istemezseniz sohbet modunu alıp klasik bir yapay zeka gibi soru cevap yapabilirsiniz. Görselleştirme benim en çok önemsediğim güzel alanlardan bir tanesi. Görselleştirmede çubuk grafik, çizgi grafik, pasta dağılımı gibi verilerinizi direkt bir grafikte düzenleyebilirsiniz. Biz mesela bu ders içeriğinde kullandığımız metnin hemen şöyle bir bulutu haline getirelim. Özellikle Manus AI sizin sadece fikir ürettiğiniz, geriye kalan kodlama, derin araştırma, tasarım, veri analizi ve dosya organizasyonu yükünü sırtınızdan alan bir yapay zeka devrimi. Kazandırdığı haftalarca zamana kesinlikle değer. Hazırsanız kendi kişisel asistanınızı işe almanın tam zamanı. Burada Manus AI'nin kullanımla ilgili
Şimdi burada gördüğünüz gibi bir yandan kendi kişisel bilgisayarını kullanıyor. Yazdığı terminal kodlarıyla bilgisayarı görebiliyorsunuz. Tıkladıktan sonra Manus'un bilgisayarında kullanabiliyorsunuz. Neler yaptığını görebiliyorsunuz. Manus'un bilgisayarını kullanalım. Browser eklentisiyle yine uygulama içerisinde kendi tarayıcınızı kullanarak iş ve işlemler yaptırabiliyorsunuz. Bu Manus bilgisayarlarından bir tanesi. Yine siz burada istediğiniz gibi Google vesaire işlemler yapabiliyorsunuz.